Bir rejim değişikliğinden sonra ne olur? Muhtemelen bu senaryoyu daha önce görmüşsünüzdür. Ve kağıt üzerinde oldukça basit görünür. İstikrarsız ve baskıcı bir lidere sahip bir ülke alınır. O lider görevden uzaklaştırılır ve yerine genellikle Amerikan çıkarlarıyla uyumlu olan başka biri getirilir. Sonra her şey düzelir. Tek gerçek sorun şu ki bu hiçbir zaman işe yaramaz. 2001'de Afganistan vardı, 2003'te Irak, 2011'de Libya ve şimdi görünüşe göre İran. Ama bu sefer farklı. Çünkü İran daha önce listede bulunan ülkelerin hiçbirine benzemiyor. Dünyanın üçüncü en büyük petrol rezervlerine sahip ve aynı zamanda bölge genelinde uzanan bir ittifak ağının merkezinde yer alıyor. Ve eğer bu merkez çekilirse ortaya çıkan şey sadece bir başka başarısız devlet olmayacak. Bir bölgeyi bir arada tutan ipliği çekmiş olursunuz ve bu da Lübnan'dan Yemen'e, Hürmüz Boğazı'ndan dünyanın her yerindeki benzin istasyonlarına kadar uzanan bir güç boşluğu yaratır. İşte rejim değişikliğinin modeli ve İran'ın liderliğini devirmek neden Amerika'nın sorunlarının sadece başlangıcı olabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen 80 yılın içinde Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 60 yılını, yani zamanın neredeyse 3'ünü bir tür savaşın içinde geçirerek harcadı. Bu çatışmalar dünyanın neredeyse her köşesine yayıldı ve trilyonlarca dolara mal oldu. 1960'larda Vietnam'daki savaş komünizmi durdurmanın bir yoluydu. 2000'lerin başında Irak'ın işgali kitle imha silahlarının üretimini durdurmak içindi. 2011'de aynı şey Libya'da Albay Kaddafi'ye karşı yapıldı. Hepsinin arkasındaki mantık aynıydı. Eğer demokrasiyi yayarsanız dünya daha istikrarlı hale gelir ve daha istikrarlı bir dünya Amerika'nın daha güvenli ve daha zengin olması anlamına gelir. Şimdi Amerika bu stratejiyi uygulayan ilk ülke değil. Britanya İmparatorluğu Orta Doğu'daki haritaları yeniden çizdi. Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'ya kukla devletler yerleştirdi. Hatta Napolyon bile Avrupa'da hükümetler kurmaya çalıştı. Bu aslında büyük güçlerin uyguladığı en eski stratejilerden biridir. Ama tarih boyunca bu kadar sık uygulanmış olmasına rağmen bunun gerçekten işe yaradığını düşünebilirsiniz. Gerçekte ise tam tersi. Amerika Birleşik Devletleri rejim değişikliği girişiminde 28 kez bulundu ve bunlardan yalnızca 3'ü başarılı oldu. Japonya, Almanya ve Panama. O halde bariz soru şu: neden bu sürekli başarısız oluyor? Ve neden İran'da da tekrar başarısız olsun? Cevap aslında askeri strateji veya siyasi iradeyle ilgili değil. Çok daha temel bir şeyle ilgili. Bir ülkede paranın nasıl dolaştığıyla ilgili. Batı dünyasının büyük bölümünde ekonomik güç oldukça merkeziyetsizdir. Örneğin İngiltere veya ABD gibi bir ülkede ekonomi aşağıdan yukarı doğru çalışır. Milyonlarca insan ve işletme üretim yapar, para kazanır ve vergilendirilir. Ve bu vergi her şeyi finanse eder. Yolları, hastaneleri, orduyu, her şeyi. Bu da hükümetin aslında halkına bağımlı olduğu anlamına gelir. Eğer insanlar üretmeyi bırakırsa devletin parası olmaz ve bu bağımlılık sistemi dengede tutar. Şimdi söylediğim her şeyi tersine çevirin. Irak gibi bir ülkede hükümetin zenginlik üretmesi için halkına ihtiyacı yoktur. Bunun yerine değerli bir kaynağın üzerinde oturur. Petrol, para doğrudan yerin altından çıkar ve devlet hesaplarına girer. Bu durumda güç dengesi tamamen tersine döner. Halk devleti finanse etmez. Devlet halkı finanse eder. Bu küçük bir fark gibi görünebilir ama aslında her şeyi değiştirir. Bu özellikle gelişim zincirinde birkaç aşama atlandığında sorun haline gelir. 2003 Irak işgalinden önce petrol, Irak'ın ihracat gelirinin yaklaşık %95'ini ve gayri safi yurt içi hasılanın %60-%70'ini oluşturuyordu. Petrol sektörü tamamen devlet kontrolündeydi. Bu da ülkedeki hemen hemen her şeyin kamu maaşları, gıda yardımları, yakıt sübvansiyonları, altyapı harcamaları, petrol gelirlerinden finanse edildiği anlamına geliyordu. Özel sektör bile dolaylı olarak buna bağlıydı. Bu 1970'lerde İranlı ekonomist Hüseyin Mahdavi tarafından tanımlandı ve buna Rantier Devlet adı verildi. Rantier Devlet'te anlaşma şudur: devlet zenginliği kontrol eder.
ve siyasi itaat karşılığında bu zenginliğin bir kısmını halka dağıtır. Bu bir tür sosyal sözleşmedir. Fakat çok demokratik bir sözleşme değildir. Bu düzen sürdüğü sürece sistem çalışabilir. Örneğin Suudi Arabistan onlarca yıldır bu modelle yönetiliyor ve oldukça istikrarlı kaldı. Sorun bu anlaşma bozulmaya başladığında ortaya çıkar. Birisi ister bir işgal ordusu ister iç çöküş olsun. Bu dağıtım mekanizmasını ortadan kaldırdığında her şey çözülmeye başlar. 2003'te ABD Saddam Hüseyin'i devirdiğinde yalnızca lideri değil, ekonominin işleyiş biçimini de değiştirmek zorundaydı. Bu ise üç büyük soruna yol açtı. Batı demokrasilerinde hükümet değiştiğinde insanlar tepki gösterebilir. Ama günlük yaşam çoğu insan için çok fazla değişmez. Çünkü gelişmiş ekonomilerde sistemi ayakta tutan tek şey hükümet değildir. Fakat rantyer devletlerde hükümet kaldırıldığında bu Jenga kulesinin en alt parçasını çekmek gibidir. Üstündeki her şey onunla birlikte çöker. Rejim değişikliği planı Batı tarzı ekonomiler için tasarlanmıştır. Lideri değiştir, kurumları koru, sistem çalışmaya devam etsin. Ama rantyer devletlerde lider sistemin kendisidir. 2003'te Irak'ta geçici yönetimin başındaki Paul Bremer, Saddam sonrası Irak'a baktığında bir sorun gördü. Yüz binlerce silahlı ve eğitimli asker. Ve bu askerler her an yeni düzene karşı ayaklanabilirdi. Bu yüzden o anda mantıklı görünen bir şey yaptı. Irak ordusunu tamamen dağıttı ve Baas Partisi'nin üst düzey üyelerini kamu görevlerinden men etti. Sonrası felaket oldu. Bir gecede yaklaşık 300 asker işsiz kaldı. Askeri eğitimleri vardı. Silahlara erişimleri vardı. Ama artık gelirleri yoktu. Süreklilik sağlayabilecek tek kurum bilinçli olarak yok edilmişti. Ve bu insanlar ortadan kaybolmadı. Onlara para ödeyecek birilerini aramaya başladılar. Birçoğu ABD'nin sonraki 10 yıl boyunca savaşacağı isyan hareketlerinin omurgasını oluşturdu. Bu bizi rejim değişikliğinin neden genellikle başarısız olduğuna dair ikinci nedene getirir. Dağıtım mekanizması çöktüğünde sadece bir boşluk oluşmaz. Aynı zamanda herkes için devletin anahtarlarını ele geçirmek gibi dev bir ödül ortaya çıkar. Petrol tesisleri, askeri depolar, devlet rezervleri gibi kaynaklar sınırlıdır. Bu yüzden farklı gruplar bunları ele geçirmek için giderek daha acımasız yöntemlere başvurur. Bu dinamik defalarca görülmüştür. Sovyetler Birliği çöktüğünde Orta Asya'da eski parti yetkilileri ve suç ağları devlet varlıklarını hızla ele geçirdi. Tacikistan'da bu durum iç savaşa kadar gitti. Irak'ta ise işgalden birkaç ay sonra El-Kaide bombalamalar ve suikastlar düzenlemeye başladı. Birçok grup ortaya çıktı. Hepsi güç boşluğunu doldurmak istiyordu. Ama önemli nokta şudur. Bir kavga düşünün. Ayakta kalan kişi ortamı sakinleştirmeye çalışan kişi değildir. Ne gerekiyorsa yapmaya hazır olan kişidir. Ülkelerde de aynı şey olur. Bu devletler çöktüğünde en şiddet yanlısı ve en radikal gruplar ortaya çıkar. Ve sıradan insanlar hayatta kalmak için onları desteklemek zorunda kalır. İşte tuzak burada. Bir diktatörü devirmek kulağa iyi gelebilir. Ama tüm ekonomi o rejime bağlıysa onu kaldırmak insanları daha kötü güçlerin insafına bırakır. Ve tarih bunun defalarca yaşandığını gösterir. Peki eğer bu yapısal bir sorun ise akla gelen bir sonraki soru şu olur: yeterince zaman ve para harcarsanız bunu aşamaz mısınız? Bu iddia genellikle şöyle dile getirilir. Eğer Amerika Irak'ta, Afganistan'da veya Vietnam'da birkaç 10 yıl daha kalmış olsaydı, rejim değişikliği sonunda işe yarayabilirdi. Zamanla demokratik kurumlar kök salabilir ve ülke gelişme yoluna girebilirdi. Bu görüşte bir miktar mantık vardır. En açık iki başarı örneğinde Almanya ve Japonya Amerika Birleşik Devletleri yalnızca benzeri görülmemiş miktarda yardım sağlamadı, aynı zamanda onlarca yıl boyunca büyük bir askeri varlık da sürdürdü. Bu görüşte bir miktar mantık vardır. Fakat bu durumun bugünkü Almanya ve Japonya'yı şekillendirmede rol oynamış olması doğru olsa da aslında bu başarıların neden gerçekleştiğini yanlış teşhis eder. Bunun iki basit nedeni vardır. Birincisi, yıkımdan önce her iki ülkenin de derin kurumsal temelleri vardı. İşleyen bürokrasiler, yerleşmiş hukuk gelenekleri, eğitimli iş gücü ve nesiller boyunca gelişmiş sanayi kapasitesi. Amerika sıfırdan bir devlet inşa etmiyordu. Zaten var olan bir devletin yeniden inşasına yardımcı oluyordu. Bunu Irak veya Afganistan ile karşılaştırdığınızda fark ortaya çıkar. Bu ülkelerde bu temeller ya hiç yoktu ya da tamamen rejimin kendisiyle iç içe geçmişti.
İkinci ve belki de daha önemli neden ise coğrafyaydı. Almanya Sovyetler Birliği'nin kapısında yer alıyordu. Japonya ise Çin ve Sovyet Uzak Doğu'sunun yakınındaydı. Amerikan varlığı her zaman sıcak karşılanmasa bile nüfusun büyük bölümü bunu bir güvenlik garantisi olarak görüyordu. Bu durum halkın işgale tolerans göstermesine ve yeni düzene uyum sağlamasına bir neden veriyordu. Fakat modern örneklerin çoğunda böyle bir dış tehdit yoktur. Ortak bir düşman olmadığında yabancı güç bizzat düşman haline gelir. Afganistan bunun en iyi örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri ülkede yaklaşık 20 yıl kaldı. En yoğun döneminde 100'den fazla Amerikan askeri bulunuyordu. Trilyonlarca dolar harcandı. Ama ABD çekildikten sonra Taliban'ın ülkenin kontrolünü tekrar ele geçirmesi sadece birkaç gün sürdü. Neden? Çünkü halkı birleştirecek ortak bir düşman yoktu. Zamanla ABD'nin kendisi düşman haline geldi. Yıllar boyunca sayısız sivil öldürüldü. Ve zaman geçtikçe Taliban'a karşı olan birçok Afgan bile Amerika'ya karşı büyük bir öfke duymaya başladı. Taliban bunu güçlü bir propaganda aracına dönüştürdü. Onların çok sevilmesine gerek yoktu. Sadece kendilerini yabancı askeri varlığı sona erdirecek güç olarak göstermeleri yeterliydi. Böylece ironik bir şekilde Amerika'nın varlığı kırmaya çalıştığı güçleri daha da güçlendirdi. Artık model oldukça net, kaynak zengini bir devlet devrilir. Ekonomi bir gecede çöker. Silahlı gruplar kalan kaynaklar için savaşır ve sonunda genellikle en radikal grup kazanır. Irak, Libya ve Afganistan'ın hepsi bu senaryonun bir versiyonunu yaşadı. Ama bugün durumu farklı kılan bir şey var. Çünkü şimdi konuşulan ülke küçük ve izole bir devlet değil. İran yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip. Dünyanın 3. en büyük petrol rezervlerine sahip. Ve aslında zaten bir tür rejim değişikliği yaşamış bir ülke. 1953 yılında İran'ın tartışmalı da olsa demokratik şekilde seçilmiş bir başbakanı vardı. Bu başbakan İran petrolünü millileştirmiş ve İngilizlerin kontrolünden almıştı. Bunun üzerine CIA ve MI6 destekli bir darbe organize edildi. Başbakan görevden alındı ve yerine şah getirildi. 25 yıl boyunca bu sistem işe yarıyor gibi görünüyordu. Fakat 1979'da biriken öfke patladı. İslam devrimi şahı devirdi ve yeni rejim baştan sona Batı tarafından bir daha devrilmemek üzere tasarlandı. İşte asıl fark burada. Saddam'ın Irak'ı veya Kaddafi'nin Libya'sının aksine bu sistem tek bir kişiye bağlı değildir. Katmanlardan oluşur. Askeri kurumlar, dini otoriteler, ekonomik kurumlar ve bu yapı 40 yıldan fazla süredir sürekli baskı altında hayatta kalmayı başardı. Yani sistemin tek bir zayıf noktası yok. ABD ve İsrail bunu biliyor. Bu yüzden yalnızca tek bir lideri hedef almak yerine aynı anda birçok liderlik noktasına saldırdılar. Ama bu bile sorunu çözmez. Çünkü İran izole bir ülke değildir. Lübnan'dan Yemen'e kadar uzanan bir vekil güç ağı vardır. Kağıt üzerinde rejim değişikliği mantıklı görünebilir. Düşman bir hükümeti kaldırırsınız. Vekil ağını dağıtırsınız. Nükleer programı durdurursunuz. Ve yerine daha ılımlı bir hükümet getirirsiniz. Ama tarihin gösterdiği şey şudur. Kağıt üzerinde iyi görünen şeyler çoğu zaman gerçekte çok farklı sonuçlar doğurur. Eğer ABD İran'daki liderliği değiştirirse ortaya çıkabilecek senaryolar kabaca 4 ana kategoriye ayrılır. Şimdi eğer ABD İran'daki liderliği değiştirirse ne olabileceğine dair yaklaşık 1 milyon farklı ihtimal var. Ancak bunların çoğu 4 ana senaryoya ayrılabilir. Birinci ve muhtemelen en iyimser senaryo, rejimin yerini bir tür petrol oligarkisinin almasıdır. Mevcut rejim ya askeri bir yenilgi sonucu ya da iç parçalanma nedeniyle çöker. Yerine yeni bir liderlik hızlı bir şekilde gücü konsolide eder. Belki 1979 öncesi anayasal çerçevenin bir türü geri getirilir. Belki de gerçekten İran'ın içinden çıkan demokratik bir sistem oluşur. Kağıt üzerinde bu en iyi senaryodur ve tamamen imkansız da değildir. Anketler İranlıların yaklaşık %70-80'inin fırsat verilirse İslam Cumhuriyeti'ne karşı oy kullanacağını gösteriyor. 2022'deki kadın, yaşam, özgürlük protestolarından sonra rejim değişikliği talebi ciddi şekilde arttı. Yani değişim isteği gerçekten var. Ama işte tam bu noktada teori dağılmaya başlıyor. Bunun nedenini anlamak için benzer bir deneyim yaşamış başka bir ülkeye bakmak yardımcı olabilir.
1991'de Sovyetler Birliği çöktü. 10 yıllardır sistemi bir arada tutan ideoloji komünizm ortadan kayboldu. Sonrasında Boris Yeltsin döneminde beklenebileceği gibi bir kaos yaşandı. Ekonomik serbestlik, devlet varlıklarının hızla özelleştirilmesi ve oligarkların ortaya çıkışı. Devlet ise neredeyse işlevsizdi. Ama eski sistem aslında tamamen ölmemişti. Sadece kıyafet değiştirmişti. Herkes ideoloji üzerine tartışırken gerçek gücü elinde tutanlar eski KGB güvenlik servisleri sessizce ülkenin en önemli varlıklarını ele geçiriyordu. Petrol, doğalgaz, madenler ve Vladimir Putin iktidara geldiğinde onu destekleyen kurumlar aslında eski sistemin devamıydı. Komünizm gitmişti ama güç yapısı aynı kalmıştı. İran'da da benzer bir şey olması hiç zor değil. İran'da devlet ekonominin en büyük şirketlerine sahiptir. Enerji, üretim ve finans sektörlerinin büyük kısmı devlet kontrolündedir. Bu güç iki ana sütun arasında paylaşılmıştır. Birinci sütun dini otoritedir. Dini lider, ruhani kurumlar ve Bonyad adı verilen dini vakıflar, bu vakıflar merkezi devlet harcamalarının yaklaşık %30'unu alır ve neredeyse hiç kamu denetimine tabi değildir. İkinci sütun ise güvenlik aygıtıdır. İran Devrim Muhafızları, IRGZ, yıllar içinde kendi ekonomik imparatorluklarını kurdular. İnşaat, enerji, telekomünikasyon ve hatta kaçakçılık ağları dahil birçok sektörde varlar. Ve bütün bu sistem aynı kaynağa dayanır, petrol ve doğalgaz. Bunlar devlet gelirlerinin büyük bölümünü oluşturur. Dolayısıyla tablo değişir. Milyonlarca insan değişim istese bile petrol sahalarına, bankalara ve devlet şirketlerine en yakın olan insanlar protestocular değildir. Bunlar sistemin içindeki güç merkezleridir. Ve bu gücü sadece bir seçim yapıldı diye teslim etmeleri pek olası değildir. Bu aslında hala en iyi senaryolardan biridir. Ama tarih bize şunu gösterir, genellikle ılımlılar değil, radikaller kazanır. Ve bu bizi ikinci ve çok daha olası senaryoya götürür. İran'daki rejim değişikliği temiz, bir geçiş üretmez. Bunun yerine tam bir kaos yaratır. ABD'nin çok iyi tanıdığı bir durum. Şu anda İran birçok radikal grubun merkezidir. Hizbullah, Husiler, Hamas. Ancak şu anda bu gruplar belirli bir hiyerarşi içinde hareket eder. Tahran en üsttedir. İslam Cumhuriyeti oldukça sert yöntemler kullanmış olsa da sonuçta yönetmesi gereken bir ülke vardır. Bu da belirli bir sınırlama mekanizması yaratır. Ama bu merkezi, devlet ortadan kaldırılırsa bu grupları kontrol eden güç de ortadan kalkar. Bir anda binlerce militan, yüksek eğitimli, ağır silahlara sahip, savaş deneyimi olan ama artık hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmayan güçler haline gelir. Bu durumda bu grupların çoğu daha da radikalleşir. Irak'ta ABD işgalinden birkaç yıl sonra El-Kaide'nin ortaya çıkması buna bir örnektir. Ama İran'daki gruplar o dönem Irak'taki gruplardan çok daha güçlüdür. Örneğin İsrail ordusuna göre Hizbullah'ın 150'den fazla roket ve füze stoğu vardır. Bu birçok ülkenin ordusundan daha fazladır. Ve bunlar devlet tarafından yıllarca desteklenmiş gruplardır. Buna bir de paralı savaşçılar eklenir. Örneğin Wagner savaşçıları Afrika'daki çatışmalarda eski Taliban komutanlarının Orta Asya'daki silah ticaretinde görülmesi gibi. İran'daki milis gruplarda benzer şekilde en yüksek teklifi verene hizmet eden güçlere dönüşebilir. Körfez ülkeleri nüfus satın alabilir. Uluslararası silah kaçakçıları bu bölgeleri kullanabilir. Ve sonuçta ortaya kontrolsüz bir savaş alanı çıkar. Bu iç kaos iki ana fay hattı boyunca hızla yayılır. Birincisi, İran tamamen homojen bir Pers devleti değildir. Nüfusun yalnızca yaklaşık yarısı Pers'tir. Geri kalanlar, Azeriler, Kürtler, Araplar, Beluçlar, merkezi hükümet ortadan kalktığında bu etnik fay hatları hızla açılabilir. Kuzeybatıdaki Kürtler özerklik isteyebilir. Bu durum Türkiye'yi de sürece dahil edebilir. Kuzeydeki Azeriler Azerbaycan'la birleşme fikrine yönelebilir. Ve en kritik bölge Güneybatı'dır. Çünkü İran'daki Arap azınlık ülkenin en büyük petrol altyapısının bulunduğu bölgede yaşamaktadır. Eğer bu bölge savaş alanına dönüşürse, bu sadece siyasi kriz olmaz. Küresel bir enerji krizi olur. İran dünyanın 3. büyük petrol rezervine sahiptir ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden ülkelerden biridir.
Bu durumda bölgedeki birçok ülke müdahale etmek için fırsat bulur. Örneğin İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye hepsi sürece dahil olabilir. Sonuç olarak yeni bir İran yerine ortaya şu çıkabilir: hiç kimsenin kontrol edemediği dev bir vekalet savaşı bölgesi. 1000 kilometre uzunluğunda bir kaos hattı ve bunun sonucunda milyonlarca insan kaçmaya çalışır. Batıya doğru milyonlar Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışır. Doğuya doğru Pakistan ve Orta Asya'ya baskı oluşur. Bunlar zaten kırılgan olan bölgelerdir. Elbette ABD ve Batı bu senaryoyu önlemek isteyecektir. Bunun en açık yolu bölgeye büyük bir askeri güç yerleştirmek ve Batı yanlısı bir hükümet kurmaktır. Ama bu daha önce de denendi. 1953'te CIA ve İngiltere destekli operasyon İran Başbakanını devirdi ve yerine Batı yanlısı Şah'ı getirdi. Bir süre işe yaradı. Ama dünya o zaman çok farklıydı. Bugün İran sadece Batı ile değil, aynı zamanda Rusya ve Çin ile de güçlü ilişkiler içindedir. Rusya ile askeri işbirliği, drone transferleri, savaş uçağı anlaşmaları, istihbarat paylaşımı, Çin ise İran petrolünün büyük alıcılarından biridir ve bölgede büyük altyapı yatırımları planlamaktadır. Bu iki güç, dünyanın 3. büyük petrol rezervinin Batı yanlısı bir hükümetin kontrolüne geçmesini izlemekle yetinmez. En azından para ve silah desteği verirler. En kötü senaryoda ise doğrudan vekalet savaşları başlatırlar. Gerçek şu ki, ABD'nin önündeki seçeneklerin hiçbiri çok cazip değildir. İslam Cumhuriyeti sert ve tehlikeli bir rejim olabilir. Ama asıl soru hiçbir zaman bu olmadı. Asıl soru şudur: yerine gelecek olan gerçekten daha iyi olacak mı? Ve tarih bize çoğu zaman cevabın hayır olduğunu gösteriyor. Daha derin bir sorun da vardır. Bu tür müdahaleler diğer rejimlere çok net bir mesaj verir. Nükleer silahınız yoksa risk altındasınız. Kaddafi nükleer programını bıraktı ve devrildi. Saddam'da nükleer silah yoktu ve birkaç hafta içinde iktidardan indirildi. Ama nükleer silaha sahip rejimler, örneğin Kuzey Kore, neredeyse dokunulmaz hale geldi. Eğer ABD bu şekilde rejim değişikliği politikalarını sürdürürse, diğer ülkelerde güvenlik için nükleer silah geliştirmeye daha hızlı yönelebilir. Bu nedenle yapılacak bir hata sadece başka bir başarısız devlet yaratmakla kalmaz. Daha fazla nükleer silahın olduğu daha tehlikeli bir dünya yaratır ve bu bölgenin toparlanması nesiller sürebilir.